Herkese merhaba. Bu videoda WordPress ile yaptığınız bir sitede iletişim sayfasını bir form kullanarak nasıl hazırlayabileceğinizi göstereceğim. Bu formu kullanmak için bir eklentiye ihtiyacımız var. WordPress'te bununla ilgili birçok eklenti var. Ben burada detay olarak Google'un reCAPTCHA'sını ve gönder butonunu nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle kullandığım eklentiye bakacak olursak VP Forms'u kullanacağım ben eklenti olarak. Siz de arama kısmına form yazıp farklı formlardan kullanabilirsiniz. Ben VP Form'u anlatayım size. En çok yorum alanlardan bir tanesi de bu. VP Form'u eklediğimiz zaman sitemize şu şekilde ekstra bir menü gelecek. Bu gelen menüden Add New diyerek yeni bir iletişim formu oluşturabiliyorsunuz. Benim oluşturmuş olduğum formu editleyeceğim ben. Aynı görüntüyü alacağız. Bu oluşturduğum formda gördüğünüz gibi ben bir isim kısmı yaptım. Burayı çeşitlendirebiliyorsunuz. Yani eklentinin birçok özelliği var. Çoktan seçmeli bir checkbox koydum. Checkbox'ta istediğiniz kadar işte tercih yaptırabiliyorsunuz vesaire. Bu şekilde settings'te ayarları var. Ayarı olmayan şey gönder butonu çünkü CSS'e bağlı, yani bir style CSS'e bağlı ve sizin web sayfanızın genel CSS'i bu butonu değiştiriyorsa ne yazık ki siz üzerinde oynama yapmak için kodlarına direkt müdahale etmeniz gerekiyor. Onu göstereceğim. ReCAPTCHA olayını anlatayım. ReCAPTCHA'yı yapabilmeniz için öncelikle Google'un search yaparak Google'da reCAPTCHA sayfasına üye olmanız lazım ve oradan STKey ile bir tane gizli anahtar, gizlilik anahtarı almanız gerekiyor. Onları aldıktan sonra buna bastığınız zaman zaten çıkan menüde size buna ekli olduğu için şu anda bir daha ekleyemezsiniz diyor tabi. Bunu kaldırmak istiyor musunuz diye soruyor bana. Eklemek istediğinizde size sadece o iki kodu soracak. Google reCAPTCHA almak için de bir başka videoda anlatabilirim. Zaten çok basit. Dediğim gibi Google'dan search ederek reCAPTCHA'ya bakabilirsiniz. Formu oluşturduktan sonra kaydediyoruz. Kaydettiğimiz bu sayfayı da istediğimiz şekilde sayfalardan görüntüleyebiliyoruz. Bakalım biz de sayfamıza. Şu sayfalar kısmında short kodumu buradan alıyorum. İletişim sayfasının içine onu da göstereyim. Yani VP Form'da oluşturduğum sayfanın kısa kodunu burada normalde sayfaların içindeki iletişim sayfasının içinde direkt bir blok olarak kaydettiğim zaman gördüğünüz gibi iletişim formumuz buraya geliyor. Ve reCAPTCHA'lı olarak geliyor. Benim şu anda aktif olarak bir reCAPTCHA'm var. Peki gönder butonumuz gördüğünüz gibi yazı neredeyse okunmaz halde. Çünkü formun yani WordPress'in genel olarak şablonunda butonlarım siyah. Ve formun kendi CSS'inde de çok koyu bir gri olarak yazı fontu seçilmiş. Onun için de size eklentileri yönetme kısmında eklenti düzenleyicide nereden bakacağınızı. Tabi bunu VP Forms için anlatıyorum. Başka bir eklenti kullanırsanız farklı bir noktada olabilir. Ama arayacağınız şey CSS dosyaları içinde butonla ilgili button olarak search ederseniz button type'ı da submit olan butonla ilgili yeri bulmak. Ben VP Forms full CSS'in içinde aramayı yaptırdığım zaman şu 500. satıra bunun yazının rengi olduğunu bulabildim. Çünkü burada zaten formun bir input buton olduğu, yani input butonun CSS'i olduğu burada belirtilmiş. Background'u farklı bir renk seçilmiş ama dediğim gibi direkt bizim kendi CSS'imiz onu siyaha yakın siyah bir renk yapıyor. Ben de burada rengini açıkçası beyaz olarak gösterip butonumun okunabilir hale gelmesini sağlayacağım. Bunun haricinde birçok tercih de yapabilirsiniz. Boyut vesaire, yazı boyutunu da değiştirebilirsiniz. Ben sadece bu değişikliği yapacağım. Bu değişikliği dosyayı güncellediğimiz zaman CSS'inde değişiklik yaptığımız için otomatikman sistemde artık onu görecek. Bu değişiklikleri yaparken yedek almayı unutmayın. Geri dönüş olmayabilir. Eğer öyle bir sorun yaşarsanız da eklentiyi tekrar kaldırıp kurmanız eklenti için işe yarayabilir. Bunu tema için söylemiyorum. Tema için de aynı şekilde birçok şey kaybedebilirsiniz. Peki sayfamızdaki değişikliği yaptık. Yenileyelim.
Bakalım butonumuzun yazısı ne oldu? Evet, gördüğünüz gibi butonumuzun yazısı artık beyaz. Bu detay bilgiyi vermek istedim bu videoda. Ayrıca form oluştururken de VP Forms'u kullanabilirsiniz. Eklentide sürükle bırak mantığıyla çok kolay bir şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Düzenlediğiniz eklentinin short kodunu da kendi sayfanıza yapıştırıyorsunuz ve sayfayı yayına alıyorsunuz. Bu kadar basit. Kolay gelsin.